Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte laboratuvarda bir deney yapacağız. Bugün önemli bir deney yapacağız. Karmaşık ve kompleks bir deney yapacağız. Ne deney yapacağız? In vivo artık hayvan deneylerine geçiyoruz. In vivo'da hayvanlarda analiz yapabilmek için öncesinde bir kalibrasyon yine elde etmemiz gerekiyor. Bugün size plazmada bir kalibrasyon standardı hazırlamayı göstereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle bir numune kabım var. İnce uzun. Bunun özellikle böyle tercih ediyorum. Çünkü çöktüreceğiz. Çöktürmede bir kolaylık sağlaması açısından. Şöyle de bir plazma örneğim var. Kanlarımızı çöktürdükten sonra bu plazmayı elde ediyoruz. Bunun içerisinden belli miktarda alıyorum. Örneğimi boşaltıyorum. Şimdi şöyle şu şekilde gözüküyor. Sonra bunun üzerine yine belirli konsantrasyonlarda hazırladığım etken madde standartlarından koyuyorum. Şimdi bir diğer nokta. Şimdi plazma yapısı diğer solvanlar gibi değil. İçerisinde enzimler, birçok metabolitler bulunduğu için karmaşık ve kompleks bir yapı. O yüzden bu yapıyı daha böyle saflaştırabilmek için, içindeki o proteinleri çöktürebilmek için de bir organik solvana ihtiyaç duyuyorum. Metanol olabilir, asetonitri olabilir. Kendi çalışmanızda literatür üzerinden bir yöntem belirlersiniz. Onlardan birini kullanıyoruz. Şimdi bunu koyduğum zaman, bakın bunu yakın çekim göstermeye çalışacağım. Zaten koyduğunuz anda proteinlerin çöküşünü göreceksiniz. Şu ortada gördüğünüz beyaz nokta, zaten orada proteinler çöktü. Şimdi bunu böyle kapatıyorum kapağını. Aynı şekilde tüm standartlarımı hazırladım. Şimdi bunları santrifüj edeceğiz. Numunelerimizi yerleştirdik. Kapağını kapatıyorum. Santrifüje başladık. Evet arkadaşlar, santrifüjünü aldıktan sonraki görüntü bu şekilde. Biz bu çöken bir kısım çöktü, gördüğü gibi proteinler çöktü. Çökmeyen kısımları çekip analiz edeceğiz. Bunları çekmek için de şimdi bu kaplar hassas ve yani bu çöken kısmı yeniden dağıtmamak için şöyle bir şey yapıyorum. Bunları böyle keseceğim. Zaten plastik kaplar. Kesiyorum ve içindeki miktarı Eppendorf'uma çekiyorum. Böyle daha kolay oluyor. Yani bu da sitrik bir ipucu olmuş olsun. Evet, numunelerimizi santrifüj ettikten sonra aldık ve şimdi Hacettepe'ye doğru yola koyuyoruz. Çünkü analizlerimizi LC-MS cihazıyla gerçekleştireceğiz. Bakalım, evet, bugünkü maceralarımız devam ediyor. Evet, in vivo hayvan deneyimize hazırlık. Arabamız hazır. Biz de hazırız. Rock'n'roll başlasın. Evet, bugün in vivo hayvan deneyimize başlıyoruz ve gün doğmadan yola düştük. Şu an gün doğumuna 15-20 dakika var. Bakalım bugün bize neler gösterecek. Bak ikinci saat. Deneyimizin ikinci saatindeyiz. Enjektörlerimizin havasını alıyorum. Birazdan ikinci saat kanlarımızı alacağız. 2 saatimizi aldık. Plazmaları çöktürdük ve derin dondurucuya bıraktık. Hayvanlarımız arkada oynaşıyorlar.
Şimdilik deneyimimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, Envivo'nun ilk gününü bitirdik. Güneş doğmadan başlamıştık. Güneş battı. Güneş batalı yaklaşık herhalde yarım saat kadar oluyor. Bakalım ikinci gün yarın bizi neler bekliyor. Bugün güzeldi, yani yorucuydu ama güzeldi. Düşündüğümden daha güzel geçti çok şükür. Buradan da sizlerin huzurunuzda Tuğçe ve Şeyma'ya teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım. Evet, bugün Envivo'nun ikinci günündeyiz. Bugün daha da erken çıktık yollara. Çünkü bugün hem dünkü gruplarla alakalı işlemlerimiz devam ediyor hem de yeni bir gruba başlayacağız. İnşallah Doğmuş hemen direkt gelir. Bu kadar erken kalktım, boşuna gitmez. Görüşmek üzere. Merhaba bayım. Çok hareketli şu bir tanesi. Kanlar santrifüj edildikten sonraki halleri. Üstte kalan plazmayı alıyoruz. Bununki şey ama şu kapağını kapatabilir misiniz? Bununki şu olması lazım. Şu ikinci sıradaki. Şu. Aynen. Şöyle işte. Bunu da şuraya koyuyorum. Bunu da değil. Kanı bozmadan, ortasını bozmadan almaya çalışıyoruz. Buradan plazmadaki kan konsantrasyonunu tayin edeceğiz. Neye koyuyorsunuz hocam kaplara? Kaplara heparin koyuyoruz kan pıhtılaşmaması için. Aynı zamanda kan alırken kullandığımız şırıngalarımıza da heparin koyuyoruz. Pıhtılaşma olursa çünkü tamamen çöküyor ve plazma hiçbir şekilde ayrılmıyor. Bu hayvanların kanı çok az olduğu için çok az miktar çekebiliyoruz. Evet, tabii. Oradan böyle daha iyi gözüküyor. Nasıl mıydı? Birbirlerini mi öldürdü? Bizimkiler mi? Bizimkiler değil bence. UFO'yu açın. Bu ses onlarda mı? Ben bir hayvanlara bakıp Tamam, geleceğim. Çok tamam merak ben. Hayvana kahve diyor galiba. Sese bakmaya gittiler. Şöyle şu kadar bir şey çıkıyor. Yaklaşık 100, şanslıysak 150 mikrolitre. Bizimkiler miymiş? Önce başka farelere ağızdan ağır bir şey veriyordu. Ona mı veriyordu hocam? Bizimkiler değilmiş. Ne? İlk deneme onlarla yaptım. Onlara daha iyi oluyor dediler ama bunlara daha iyi oluyor. Neylerle? Onlar bak ince uzun. Onu da göstereyim. Hatta onları bir değişik bir ben şey. onu öyle çekmiştim. Onu göstereyim. İnce uzun diye hani alması kolay oluyor diye. Emre'nin bahsettiği bu muydu? Aynen ama
zor olabilir. Şöyle yok sadece de zor olmuyor. Şöyle bir sıkıntısı var onda da. Şimdi onun kapağını açamıyorsun oynatmamak için. Kesmen gerekiyor. Keserken de Hareket mi? yani hem hareket edebiliyor hem de üstüne yazdım ya. İçinde de şey var. Çöktürmek için solvan koyuyorum. Solvanın alkolü şeyi bozuyor. İçeri mürekkep dağılabiliyor falan. Bir de kesmek zor yani her seferinde şey. Doğru, bunlar daha O iyi. ya bir tane normalde bir tanesi zor değil ama ben yüzlerce şey kestiğim için elim çok ağrımıştı mesela o gün. Bunlar daha o yüzden iyi. Bir de onun içine şey girmiyor. Bu mikropipetler girmiyor. İnsülin şırıngasıyla almam gerekiyor. O kadar çok da şırınga yok. Her bir örnek için bir tane şırınga ayırmam lazım bir daha. Zaten kaç yüz tane şırınga kullandım yani. 6 oldu galiba şu an. Evet, atıklarımızı da çevreye zarar vermemek için böyle atık kaplarımıza atıyoruz. Dendrolojimize de ilerliyoruz. Şu an hemen gerçekleştiremeyeceğimiz için örneklerimizi dolduruyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. InVivo deneyimiz devam ediyor. Bu InVivo çalışmalarla alakalı ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu çalışma biz de yani hayvanlara eziyet etmiyoruz. Mümkün olunca zaten canlarını acıtmadan çalışmalar yapıyoruz ki ben sadece kan alımı yapıyorum hayvandan. Ve yine de bu da bizim de tabii ki yine hoşumuza gitmiyor ama bu çalışmaların bir şekilde yapılması gerekiyor. Bilimsel olarak bir ilerleme elde edebilmek, var olan bilgilerin üzerine yeni bilgiler koyabilmek amacıyla bilimin ya bu şekilde ilerliyor çünkü bilim. O yüzden bu çalışmaların mecburen yapılması gerekiyor. İnsan çalışmalarına geçmeden önce hayvanlarda da bir görmemiz gerekiyor. Hayvanlarla metabolizma olarak en uyumlu hayvanlar olduğu için sıçanları tercih ediyoruz. Ve yani burada hani şey gibi düşmesin, hayvanlara işkence ediyoruz, böyle kötü insanlarmış gibi anlaşılmasın. Gayet canlara acımadan elimizden geldiğince yumuşak bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi çok büyük bir uygulama yapmıyorum ben. Zaten sadece kan alıyorum hayvanlardan. Bunu da böyle söylemiş olayım. Görüşmek üzere. Bilimle kalın efendim. Esenle kalın. Görüşmek üzere. Evet, bugün InVivo'nun 3. günü. Artık gözlerimden uyku kalkıyor yani. Bugün biraz daha 15 dakika kadar daha geç çıktım evden. Hala uykum var. Dayan Duygu. Gibi. Su içiyorlar. Yattığı yerden de paşa gibi. Evet, bugün InVivo deneyimizin son günü. Yine gece güya sabah yollara düştük. Gerçekten artık uyku diye vücudum inliyor. Bugün son. Diren Duygu, diren. Evet, InVivo analizimizin sonuna geldik. Hocanın dediği gibi bedenimiz burada ama ruhumuz yatakta. Kaç gündür sabah erkenden geliyoruz. Ama çok şükür bitti. Yani inşallah analiz sonuçları da güzel çıkar. Bu çektiğimiz emeğe değer. Buradan bir kere sizlerin huzuruna Şeyma'ya teşekkür ediyorum. Tuğçe bugün aramızda yok. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.